Brüksel'den merhaba. Bir önceki videoda Brüj'deydik. Almanya'ya dönerken bugün de Brüksel'e uğradık. Yaklaşık yarım gün kadar buradayız. Brüksel, Belçika'nın başkenti. Ama aynı zamanda Lüksemburg ve Strasbourg'la birlikte Avrupa Birliği'nin 3 başkentinden biri. Brüksel'de Avrupa Birliği'nin birçok binası bulunuyor. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu gibi birçok önemli kararın alındığı bina burada. Belki gün içinde denk gelirsek o binaların da önünden bir geçeriz. Arabayı park ettiğimiz yerde böyle bir dönme dolap var. İsteyenler buradan Brüksel manzarasına bakabilir. Brüksel'de tepelerde de yerleşim var. Şimdi asansörle alt kata iniyoruz. Benzer deneyimi Lüksemburg'da da yaşamıştık. Onu da eski videolarımdan görebilirsiniz. Brüksel'de ilk dikkatimi çeken şey burada çok sayıda konsept mağaza var ve güzel 3. nesil kahveciler var. Bu anlamda zengin bir şehre benziyor. Muhtemelen Brüksel'in en çok fotoğraf çekilen noktasındayız. Burası Mount Old Art. Bu bölgede sanat müzeleri yer alıyor. Sol tarafta da Kraliyet Kütüphanesi var. Balkon demirlerinde nota yer alan bina Müzik Enstrümanları Müzesi. Saint-Jacques-sur-Coudenberg Katedrali. Burası 18. yüzyıldan kalma bir şık kilise. Kraliyet ailesi de zaman zaman burada dua edip bazı törenler yapıyormuş. Bu da az önce gezdiğimiz Sanat Tepesi'nde yer alan müzelerin listesi. İnternetten de bu haritalara rahatlıkla ulaşabilirsiniz. İlk durağımız Belçika Kraliyeti Güzel Sanatlar Müzesi. Burada eski ustaların eserleri de var, Rubens gibi. Ayrıca kombine bilet olarak Magritte Müzesi'ne de giriş yapılabiliyor. Sürrealist ressam Magritte'in eserleri de görülebilir. Tura başlıyor. Eski Ustalar bölümünde 15. ve 17. yüzyıl Flaman ve Hollandalı sanatçıların eserleri öne çıkıyor. Genelde köy kompozisyonları yapan Peter Bruegel'in eserlerini incelemek gerçekten çok keyifli. Müzede de en çok ziyaretçi alan kısım burasıydı. İkinci müzeye geçiyoruz. Burada sürrealist ressam Magritte'in eserleri yer alıyor. En ünlü eserlerinden biri olan Görüntülerin İhaneti'nde bir pipo var resimde, ancak altında bu bir pipo değildir yazıyor. Çünkü Magritte şöyle diyor: elbette bu bir pipo değil, onu yakamazsınız, bu sadece bir resim. Merkeze giderken bu güzel müzik sürpriziyle karşılaştık. Şimdi bir şeyler yemek için yolumuza devam ediyoruz. Müzeden çıkıp aşağıya doğru inince Galeri Borsi diye bir yer var. Burada farklı dünya mutfaklarını tadabilirsiniz. Patates kızartmasından benim gibi sıkılanlar için bence oldukça güzel seçenekler var. Brüksel kozmopolit bir şehir. Bunu sokaklarda gezerken fark ediyorsunuz. Brüksel'de Belçika içinden göç almış bir şehir. Aynı zamanda tabii ki
Belçika'nın bir sömürgecilik geçmişi var. O yüzden Afrika'dan gelen göçmenlerin sayısı da fazla. İşte ondan sonra 60'larda yine misafir işçi göçü. Ama bunun sonrasında da Avrupa Birliği merkezi Brüksel olduktan sonra da diğer Avrupa ülkelerinden gelen birçok bürokrat, memur buradaki çok kültürlüğe katkı sağlamış. Normalde bürokrat kelimesi var biliyorsunuz. Bunu burada Eurokrat olarak değiştirmişler. Avrupa Birliği için çalışan 40.000 civarında kişinin olduğu düşünülüyor. Brüksel'de 100'den fazla çikolatacı olduğu söyleniyor. Bunların bazılarının kökeni 19. yüzyıla kadar dayanıyor. Belçikalılar praline tarzı dolgulu çikolataların mucidi aynı zamanda. Şehrin ana meydanındayız. Karşımızdaki ise tüm ihtişamıyla belediye binası. Bu meydan 11. yüzyıldan sonra bir pazar yeri olarak kullanılmış. Her sene Ağustos ayında bu meydanda halı çiçek festivali yapılıyor. Yani binlerce çiçek bir araya getirilerek böyle halı deseni olarak düzenleniyor. Bunu da en güzel şekilde belediye binasının kulesinden görebilirsiniz. Bu etkinlik de aklınızda olsun. Meydanda ön cephelerinde altın süslemeler olan binalarsa eskiden zanaat kollarının loncası olarak kullanılıyormuş. Her gezinin klasiği bir plak. Brüksel'e gelip de plak almadan dönmek olmazdı ama yine tabii ki yerli bir plak seçemedim. O yüzden Lina Simon'da karar verdim. Brüksel Fleman bölgesinde olmasına rağmen sokakta konuşulan dil Fransızca. Ancak herkes İngilizce de konuşuyor. Yani dil konusunda sıkıntı yaşamazsınız. Belçika'nın hemen hemen her yerinde bu işeyen çocuk heykeli var. Ben açıkçası çok daha büyük bir şey bekliyordum. Rivayete göre bir savaş döneminde şehre bomba koyan düşmanların fitilinin üstüne bu çocuk işeyerek söndürüyor. Böylece Brüksel halkı da çocuğu onore etmek için bu heykeli yapıyor. Heykelin işeyen kız çocuğu ve köpek versiyonları da hemen yakınlarda yer alıyor. Başladığımız noktaya geri döndük. Brüksel gezisi burada bitti. Bu videoyu sevdiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone olursanız da çok sevinirim. Brüksel yorumlarınızı bekliyorum. Ben bu şehri gerçekten çok sevdim. Bir de akşamını görmek isterdim ama yarın işi var. Dönmek zorundayım. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.